Yüzücülerin fiziksel görünümleri başka sporlarla uğraşan sporcuların fiziksel görünümleriyle kıyaslandığında en beğenilen sporların başında gelmektedir. Zira estetik kaygılar düşünüldüğünde gerek kadın yüzücüler olsun, gerek erkek yüzücüler olsun, fiziki görünümlerinin oldukça albenili olması tesadüf değildir. Bu sonucun altında yatan etmenlerden bazıları yaratılış ve genetik faktörlerdir. Bazıları da sonradan elde edilen kişisel kazanımlardır. İnsan fizyolojisi ve anatomisini incelediğinizde hayranlık uyandırıcı bulgular elde edersiniz. İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Vücudunuzun ihtiyacı olan hareketi sağladığınız sürece fiziksel ve biyolojik açıdan kaliteli bir yaşama sahip olursunuz. Konumuz gereği yüzmenin fiziksel etkilerinden kısaca bahsedelim. Gecekondu'nun üzerine apartman dikilemez. Aynı prensip vücut geliştirmede de geçerlidir. Şayet altyapınız yani iskelet sisteminiz yeteri kadar gelişmemişse istediğiniz kadar kas geliştirin. Görsel olarak albeni elde edilemez. Bu sebeple gelişim çağında olan her bir bireyin öncelikli olarak imkanları el verdiğince yüzme ile uğraşması akıllıca olacaktır. Yüzme disiplini bütün olarak ele alındığında içerisinde beslenme, dinlenme, esneklik, dayanıklılık, sürat gibi etmenleri barındırır. Bunlar da ideal bir vücut için gerekli olan etmenlerdir. Gelişim çağındaki bireylerin öncelikli olarak kendi vücut ağırlığı ile yapılan aktiviteleri tercih etmesi gerekmektedir. Kendi vücut ağırlığını aşan ekstra ağırlık ile yapılan çalışmalar kemik gelişimini olumsuz etkileyeceği için bu konuda yüzme antrenörlerinin oldukça dikkatli olması kaçınılmazdır. Bizler ayakta durduğumuzda omurgamızı oluşturan vertebra dediğimiz disklerin arasındaki basınç fazladır. Ancak suda yüzerken vücudumuz yatay pozisyonda olduğu için diskler arasındaki basınç azalır. Bu sayede kan dolaşımı rahatlar. Bu tür aktiviteler büyüme çağındaki bireylerin uzamalarına yardımcı olur. Yine aynı şekilde yüzme esnasında düzenli ve derin nefes alıp vermeler sayesinde sporcunun göğüs kafesi dışarı doğru esneyip büyür. Son olarak kol hareketlerini de düşünürseniz sürekli olarak yapılan suda uzanma hareketleri sayesinde omuz eklemi gelişim gösterir. Bu yüzden tüm yüzücüler geniş omuzludur. Antropometri, insan vücudunun boyutlarını inceleyen özel bir bilim dalıdır ve insan yapısını çeşitli sınıflara ayırır. Buna göre bilimsel olarak yüzücü vücudu için ektomezomorfik tanımı kullanılmaktadır. Yani geniş omuzlar, ince bel ve dar kalçalar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde biraz önce bahsettiğimiz altyapıyı mükemmel şekilde oluşturmaktadır. Yüzücülerin çok gelişmiş kaslarının olmadığı halde vücutlarının adeta birer heykel gibi güzel görünmesinin sebebi deri altı yağ dokularının az olmasıdır. Kas dokularının arasında ve derinin altında yağ tabakası olmadığı için kaslar ortaya çıkmaktadır. İnsan anatomisi öyle güzel ve estetik yaratılmıştır ki yağları ortadan kaldırırsak kasları büyütmeye gerek kalmadan çok sağlıklı ve estetik bir vücuda sahip olabiliriz. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki kas geliştirerek yapılan bodybuilding sporunu bıraktığınızda maalesef aynı seviyede kalamazsınız. Çalışmayan kaslar zamanla küçülmeye başlar. Ancak yüzme sayesinde elde edeceğiniz geniş omuzlar ve şişik göğüs kafesiniz siz kilo almadığınız sürece spor yapmasanız bile her zaman aynı kalır. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.